Merhaba Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili bir fal kapattım. Niyetinize göre istediğiniz, beklediğiniz ya da bir başkasının niyetine göre bir tane fincanı seçmenizi rica ediyorum. Ben de yorumlamaya çalışacağım. Bakalım fincanınızda neler çıkmış. İlk önce bu fincandan başlamak istiyorum. Siyah olan, zebralı olan fincandan. Bakalım şimdi neler çıkmış. Hep birlikte görelim. Evet, şöyle bir çevirelim bakalım fincanımızı. Fincanın yani yüreğinizde şunu söylüyor: bir tarafınız karanlık, bir tarafınız aydınlık tarafta. Seçmeniz gereken yolu siz seçeceksiniz. Yani sıkıntılarla boğuşmak istiyorsanız yine aynı yerde kalacaksınız, aynı yerde takılı kalıyorsunuz. Ama hayır, ben önüme yeni bir sayfa, yeni bir hayat, yeni bir yol çizmek istiyorum diyorsanız, bakın burada durmuş bekliyorsunuz. Yeniden aydınlığa çıkabilirsiniz. Yani aslında tamamen bu sizin elinizde, bu sizin enerjinizle ilgili bir şey. Bakın burada da size söz verilmiş bir şey var. Yani burada size biri söz vermiş ve sözünü yerine getirecek, sözünde duracak olan bir insan var, bir kişi var hayatınızda. Vermiş olduğu sözü tutacak olan bir insan. Bununla zaten siz sevineceksiniz. Yapmayacağını, yapmadığını düşünüyorsunuz. Kendinizi kötü hissetmişsiniz ama size verilen söz yerine getirilecek. Bunu söyleyebilirim. Şu aralar çok nasipli, kısmetli işler etrafınızda. Çünkü hakikaten birçok balık çıkmış, birçok nasip çıkmış, kısmet var. Sadece siz şu anki durumunuzdan çıkmaya karar verin, çıkmak isteyin. Yani sizi nasıl söylesem, çok yakın bir tanıdığınız, çok yakın bir arkadaşınız sanki sırtınızdan vurmuş ve bütün insanlara küs gibisiniz. Bütün her şeye yani arka çevirmişsiniz. O yüzden şunu söyleyebilirim. Burada takılı kalmak yerine buradan bir tecrübe edinip tekrardan yola çıkarsanız, tekrar yeni dostluklar edinirseniz, tekrar insanlara güven hissederseniz, duyarsanız aydınlığa geçeceksiniz. Aydınlık bir yol sizi bekliyor çünkü. Dediğim gibi şu zamanlarda hakikaten birçok nasipli ve kısmetli iş var etrafınızda. Ve bunları da kaçırdığınızı zaten biliyorsunuz. Çünkü kafanızı toparlayamıyorsunuz. Üzgünsünüz, evet, ama şunu söyleyebilirim. Hep ileriye bakalım yürümek için. Hep önümüze bakalım diyorum ben. Dediğim gibi şans yüzünüze gülecek. Uzun zamandır da beklediğiniz, kovaladığınız, aslında hani takip ettiğiniz bir işi yapmak istemişsiniz. En ince ayrıntısına, en ince detayına kadar kurcalamışsınız, düşünmüşsünüz, araştırmışsınız. Hani tam ayağınıza geliyor bu fırsat, sanki kaçıracaksınız. Hani o enerjiyi kendinizde hissetmiyorsunuz. Şu ara çalışmak da istemiyorsunuz açıkçası. Biraz böyle tembellik yaptığınızı düşündüm. Çünkü hani oturmuşsunuz, birçok şeyin ayağınıza gelmesini bekliyorsunuz ama hakikaten öyle değil. Çünkü evet, ayağınıza gelen bir nasip, kısmet var. Kovaladığınız ve işini koparacağınız yani bir iş var işin ucunda, ama sizin biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor bu anlamda ki maddi kazanç sağlayabilmeniz için. İleriye dönük çünkü planlarınız var, ailenizle ilgili güzel düşünceleriniz var. Sadece şunu söyleyebilirim, sanki ufak böyle tek katlı bir evim olsun, bahçeli bir evim olsun, arada kafa dinleyeceğim, arada kaçabileceğim bir yerim olsun, böyle bir düşüncesi, bir planınız var. Yeni senede inşallah bunu gerçekleştirirsiniz. Çünkü imkanlar, olanaklar böyle ayağınıza gelecek. Dediğim gibi maddi anlamda güzel kazançlar var. Bu hayalinizi, bu dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü hakikaten gürültüden kaçan insansınız. Hani çok kalabalığı, böyle gürültülü, patırtılı şeyleri, gürültülü bir yaşam sevmiyorsunuz. O yüzden sadece
senenin belli dönemlerinde, işte hafta sonları eşinizle, çocuklarınızla, belki sevdiklerinizle kaçabileceğiniz, gidebileceğiniz bir yer hayaliniz, isteğiniz var. Ve bu aslında istek size uzak gözükmüyor. Dediğim gibi maddi, kazançlı, güzel işler var sizde. Bu niyetinizi, bu dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir çatı hane var çünkü hayatınızda güzel bir yenilik var. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Küllerimden yeniden doğuyorum diyorsunuz. Hani her şey bitmiş, son bulmuş. Kırgınlıklar var. Küslükler var. Akrabalar arasında anlaşamadığınız, sanki böyle, nasıl söylesem, alıp vermek, yani mirasla ilgili para konularında böyle bir tartışmalar var. Ama siz tekrar kendinize güvenerek, kendiniz inancınızla birlikte ayağa kalkacaksınız. Birçok şeyi de kendiniz aslında başarmışsınız. Kendiniz çalışarak, didinerek bunları yapmışsınız. Ama sanki başkalarının da biraz bunda, nasıl söylesem, kötü enerjileri kalmış. Hani kötü gözler değmiş. Biraz sanki tam yukarı çıkarken tekrar dibe vurmuşsunuz. Bunu hazmedememişsiniz. Bunun üzüntüsü içerisindesiniz. Hani varlıktan yokluğa düşmek gibi, varken yok olmak gibi de örnek verebilirim size. Ama inanın, hiç üzülmeyin. Çünkü tekrar yeni kapılar var önünüzde. Yeni kısmetler, yeni nasipler var. Hiçbir şeyin de sonu değil. Sadece bence sağlığınız için dua edin. Çünkü hırslı, azimli bir yapınız var, bir kişiliğiniz var. Ve size hakikaten de sen yapabilirsin, sen başarabilirsin dendiği zaman da yapamayacağınız hiçbir iş yok. Bunu söyleyebilirim. Çünkü hakikaten hırslı bir karakteriniz var, çalışkan bir karakteriniz var. Bakın, burada bir insana çiçek veriyorsunuz. Sanki bir buket çiçek veren bir kişi. Yani siz bir kişiye bir buket çiçek veriyorsunuz. Bu da bir yenilik olabilir. Hayatınıza yeni bir başlangıç olabilir sizin için. Ayağınıza gelen yine gördüğünüz, bakın burada ayağınızın önünde bir nasip, bir balık kısmet var. Bu fırsatları inşallah kaçırmazsınız. İnşallah hepsi sizin olur. Hep yüzünüze güler hayat bundan sonra. Yaşadığınız olaylardan da ders çıkarabilirsiniz. Bakın burada geri vites, yani sanki bir vitesi geriye almış gibisiniz. Hani baştan başlayacaksınız, anladınız mı? Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. Hiçbir şeyin sonu değil. Her şeye kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tekrardan başlayabiliriz. Sıfırdan başlayabiliriz. Ama hakikaten size gönlünü vermiş, gönülce bağlı bir insanın yüksek motivasyonlarını alacaksınız. Size gerçekten böyle bir, hani sudan çıkmış balık gibi hissediyorsunuz ama sizin o güzel motivasyonları, güzel enerjisi, güzel dilekleri size gerçekten sizi kendinize getirecek. Şu anlamda dediğim gibi sıfırdan her şeye tekrardan başlayacaksınız ve bundan sonra da ikili ilişkinizde, hayatınızdaki kişiyle ilgili daha çok birbirinize kenetleneceksiniz. Hakikaten hani her zaman derler ya, zor günümde, kötü günümde yanımda olan diye söyleriz hep. Hakikaten de böyle. Sizin zor gününüzde, sizin kötü zamanınızda daha çok birbirinize kenetleneceğiniz bir kişi var hayatınızda. Onun zaten varlığı size büyük bir hırs, büyük bir çalışma azmi veriyor sizle. Bakın, burada yine kafa kafaya vermişsiniz. Gelecekle ilgili planlar kuruyorsunuz. Güzel temennileriniz var birbirinize. Hakikaten birbirinize böyle et kemik, her türlü böyle bağlanmışsınız. Birbirinize kol kanat gereceksiniz. Destek olacaksınız. Dediğim gibi aydınlığa geçeceksiniz. Evet, biraz sanki bir zaman kaybı yaşayacaksınız. Evet, hani bunları tekrardan yaşamak, tekrardan başlamak, hani böyle geçen giden sadece zaman olacak. İnanın, başka hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece geçen giden bir zaman kaybı var.
Ama dediğim gibi bundan sonra sizin için güzel şeyler olacak. En azından ayağa tek başına kalkıyorsunuz ve tek başınıza bütün her şeyi göğüslenip tek başınıza da zafere ulaşacaksınız, isteğe ulaşacaksınız ve insanlara bunu ispatlayacaksınız. Her şey inşallah gönlünüzce olursun. Hoşça kalın. Evet, şimdi de bu fincanı seçen Burç TV takipçileri için bu fincanımızı yorumlamak istiyorum. Bakalım niyetinizde neler var, neler çıkmış. Evet, şöyle bakıyorum. Uzunca bir yol var. Şu dönemde seyahat edebilirsiniz. Gitmek istediğiniz bir yol varsa yolunuz açık çıkmış. Bir gövde var. Yani bir ayağınız sağa basarken bir ayağınız sola basıyor. Yani sanki çok ikiye bölünüyorsunuz. İki şey arasında çok kalıyorsunuz. Sizi biraz sıkmış bir durum var. Biraz beden yorgunluğunuz var. Aynı anda hep iki şeye yetişmek zorunda kalıyorsunuz. Size zaman sanki yetmiyor. Hani bazen şey diyorsunuz, zaman bana kısıtlı, artık bu zaman bana yetmiyor gibi böyle işler sanki birikmiş. Yoğun bir iş temposu var. Çok çalıştığınızı görebiliyorum. Sürekli önünüzde masada ve yanınızda da bir insan var. Size destek oluyor. Sanki işlerinizi biraz hafifletmeye çalışıyor. Yoğun bir iş temposu, bir yorgunluk. İş temposunun dışında ev hayatı da biraz böyle hareketli geçiyor. Bakın burada sanki birine ses tonunuzu belki yükseltiyorsunuz. Böyle ağzınızı açmışsınız. Sanki bir tartışma içindesiniz. Anlaşamadığınız bir durum var, bir konu var. Aile içinde. Aile stresiniz var. Sanki hani iş stresi, aile stresi, ev hayatı böyle sanki bu aralar her şey sizin üstünüze gelmiş gibi. Yorgun ve biraz mutsuzsunuz açıkçası. Yalnız size gelecek olan, iyi gelecek olan bir yol var. Bunu söylemiştim. Yolunuz açık, temiz, ferah çıkmış. İnşallah gittiğiniz yerde daha huzurlu, daha iyi dönersiniz. Dediğim gibi yoğun bir iş temposu var. İşleriniz birikmiş, daha çok çoğalıyor. Hakikaten aslında bu duruma biraz seviniyorsunuz, biraz da böyle hayıflanıyorsunuz. Çünkü yorulduğunuz için zaman size çok yetmiyor gibi hissediyorsunuz. Açıktan yani şöyle söyleyeyim, sanki okul hayatı düşünenler ya da yarım bırakıp devam etmek isteyen Burç TV takipçileri varsa aramızda, yani ona niyet edip kapattıysanız sanki açıktan okuyacak olan bir kişi var. Bu siz de olabilirsiniz, ailenizdeki bir insan da olabilir. Yani dışarıdan sanki okulunu tamamlayacak, okuyacak. Sanki bu konuda bir pişmanlık yaşıyor, okul hayatıyla ilgili bir sıkıntı yaşamış ve aniden bir karar veriyor. Bakın burada iki tane kalp çıkmış. Hani böyle derler ya, kalp kalbe karşı diye. Aslında kalpten, ruhen birbirine bağlı bir çift var. Şöyle söyleyeyim, zaman zaman fikir ayrılıkları var. Bazen ufak tefek tartışmalar var ama hiçbir zaman o kalp kararmıyor. Hep size iyi niyetlerini besliyor, iyi şeyler düşünüyor. Dilekleri hep sizinle birlikte, gelecekle ilgili planları hep sizin üzerinizde. Yalnız bakın burada sanki bir ördek yavrusu, hani sanki hayatınıza dahil olacak bir birey olabilir. Belki çocuk planınız varsa bir yani yenilik yapıp bir sürpriz yapıp yeni bir bebek hayatınıza dahil olabilir, katılabilir. Sanki böyle ördek yavrusuna benzeyen bir şey bu. Birine sürekli köprü, bakın böyle bir, yani sanki iki kişi arasında kalıp bir köprü oluşturmuşsunuz. Sanki bu köprüyü hani siz tutuyorsunuz, siz birbirine yakınlaştırıyorsunuz ya da birilerinin arasına hani girerek aracı olup o kişileri birbirine yakınlaştırıyorsunuz. Sosyal hayatınız pek yok şu dönemde, şu zaman diliminde yoğunluğunuzdan dolayı, ama sanki böyle bir davet alacaksınız arkadaş grubunuzla, ailenizle, yani hep birlikte böyle sanki bir şeyleri kutlayacaksınız.
Güzel bir vakit geçireceksiniz. Biraz yalnız kalmak istiyorsunuz sanki bu dönemde. Hani böyle büyük bir kalabalık var, bir yoğunluk var ama siz nedense zaman zaman böyle kendi başınızda kalıp kendinizi dinlemeyi seviyorsunuz. Bazı şeyleri böyle kafanızda tartıyorsunuz sanki bu şekilde. Kendinizden çok etrafınızdaki insanlara daha fazla düşünüyorsunuz, daha çok değer veriyorsunuz. Üç insan hayatınızda çok önemli yer edinmiş, üç kişi var. Bütün planınız, hayalleriniz hep bu üç kişi üzerine kurulu. Çalışkan bir insansınız. Özlem duyduğunuzda bir şey var. Bunu sanki içinizde bir uhde kalmış, zamanında yapamamışsınız gibi. Sanki bir uhdenizi, içinizde birikmiş bir özleminizi belki yapacaksınız. Biraz rahatlayacaksınız bu anlamda. Bunları söyleyebilirim. Şimdi tabağınıza bakmak istiyorum. Bakalım neler çıkmış tabağınızda. Evet, yine ikiye bölünen bir kalp. Dediğim gibi kendinizden çok karşınızdaki insanı, bu eşiniz olabilir, çok sevdiğiniz bir insan olabilir. Çok fazla fedakarlık, çok fazla düşünüyorsunuz, çok değer veriyorsunuz. Yalnız size zaman zaman sanki böyle nankörlük yapmış bir kişi var. Hani yani sanki yaptığınız bütün iyilikleri görmezden geliyor. İşte verdiğiniz değerin sanki karşılığını vermiyor size. O yüzden biraz öfkeniz var bu kişiye karşı. Dediğim gibi hep 3 kişi çıkıyor falda. Hani 3 kişi üzerine güzel bir gelecek var, güzel bir yolculuk var, yol var. Bu 3 kişi gideceksiniz bu yola. Beklemede olan bir işiniz var. Sanki hani saati, zamanı, nasibi diye böyle bir beklemeye almışsınız, zamana bırakmışsınız ama sanki böyle bir eli kulağında olmak üzere olan bir isteğiniz, bir niyetiniz gerçekleşecek. Dediğim gibi yol temiz, aydınlık. Burada da bir beklenti var. Karşı taraftaki bir insan, sanki eşiniz olabilir, size çok yakın olan bir insan, sizden bir beklenti içinde. Sanki bu beklentiyi alamamış ya da bir şeye söz vermişsiniz, yapamamışsınız. Hani bunun sanki bir mahcubiyetini yaşıyorsunuz o kişiye karşı. O insan da bu beklentiyi açıkçası bekliyor, istiyor. O yüzden biraz temkar size karşı. Zaman zaman yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar da zannediyorum bunun üzerine dayalı olabilir bu kişiyle ilgili. Böyle çevirdiğim zaman da kollarını açmış, her koşulda yanındayım, buradayım diye size destek olan bir aile büyüğünüz. Bu babanız da olabilir. Güçlü, kuvvetli bir insan. Karakteri çok güçlü bir insan. Hani kollarını açmış, her şekilde sizin yanınızda olduğunu hissettiriyor size varlığıyla, davranışlarıyla. O konuda yalnız olmadığınızı düşünüyorsunuz. Bakın burada bir at var. Bir murat yaşayacaksınız babanızla ilgili. Sanki bu babanızdan gelecek olan güzel bir haber, güzel bir olay, size yapacağı bir sürpriz de olabilir babanızın. Yani baba ile ilgili evinizde yaşayacağınız bir sevinç, bir sürpriz sizi bekliyor. Yani buna gerçekten siz çok sevineceksiniz. Hiç duruşunuzu hayata karşı hiç değiştirmemişsiniz. Kendinizi hiç bozmamışsınız. Sağlam kişiliğiniz, sağlam karakterinizle birlikte birçok şeyin de üstesinden gelmiş gözüküyorsunuz. Çünkü hep adımlarınızı böyle sağlam atıyorsunuz, dik duruyorsunuz ve dediğim gibi birçok şeyi de başaracaksınız. Size zannediyorum ki bu yeni gelecek yılda maddi anlamda güzel gelirler sağlayacaksınız, gelirler elde edeceksiniz. Bunu da sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Çünkü paylaşmayı, sevdiklerini çok düşünen insansınız. Dediğim gibi kendinizden çok başkalarını daha çok sevindireceksiniz, daha çok değer veriyorsunuz. Dediğim gibi
güzel bir yıl sizi bekliyor. İnşallah her şey gönlünüzce olur diyorum. Hoşça kalın.